Suriye konusuna öncelikle basında yer alan haberler ve gösterilmek istenen senaryo ile başlayalım. Basitçe gelişmelere ve politik söylemlere göz atalım. Olayın devamında esas plana ve hedefe odaklanacağız. Son 10 gündür Suriye'de yaşanan gelişmeler, dünya basınında geniş bir şekilde yer buldu. Bu süreçte, Beşar Esad'ın yönetiminin çöküşü ve muhalif grupların Şam'ı ele geçirmesi, haberlerin ana odak noktası oldu. Esad'ın düşüşü, 27 Kasım'da başlayan muhalif harekat, 8 Aralık'ta Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle sonuçlandı. Sahada olayları takip eden basın ve yayın kaynakları, Esad'ın 50 yıllık hanedan yönetiminin sona erdiğini vurguladı. Bu durum, Suriye'deki iç savaşın seyrini değiştirdi ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Uluslararası tepkiler. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri basını, Esad'ın düşüşünün ardından bölgede yaşanan diplomatik gelişmeleri de takip etti. Türkiye'nin rolü, Rusya ve İran ile olan ilişkiler, bu süreçte önemli bir yer tuttu. Türkiye'nin muhalefetle olan ilişkileri ve bölgedeki askeri hareketlilik üzerine yapılan yorumlar, basında sıkça yer aldı. Ancak operasyonun asıl kaynağı bu bölge için uzun vadeli planları olan Amerika ve İsrail. Gelecek belirsizliği. Esad sonrası döneme dair belirsizlikler de dikkat çekti. Esad'ın halefinin kim olacağına dair spekülasyonlar, Suriye'nin geleceği hakkında endişeleri artırdı. Ayrıca, muhalif grupların geçmişteki insan hakları ihlalleri ve El-Kaide ile olan bağlantıları da tartışmalara neden oldu. Sosyal tepkiler. Şam'da muhaliflerin kontrolü ele geçirmesiyle birlikte halk arasında kutlamalar yapıldığı bildirildi. Bu durum, Suriye'deki iç savaşın başlangıcındaki özgürlük arayışını hatırlattı. Bu gelişmeler, Suriye'nin geleceği üzerinde etkili olacak önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Avrupa ve Amerika basını, bu durumu hem siyasi hem de insani boyutlarıyla ele alarak kapsamlı bir şekilde analiz etmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Esad yönetiminin çöküşü sonrası ihtiyatlı bir iyimserlik sergileyerek, bu durumun Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etmeleri için tarihi bir fırsat sunduğunu ifade etti. Biden ayrıca, muhalif grupların eylemlerini yakından izleyeceklerini belirtti. Başkanlıkta 40 günlük süresi kaldığı düşünülürse, çok da anlam ifade etmiyor. Burada önemli olan Trump ve kabinesinin bölge için planları. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Suriye'nin doğusunda meşru müdafaa amaçlı hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı. Bu saldırıların isyancıların ilerlemesiyle bağlantılı olmadığını belirtti. Peki bu saldırılar kime ve hangi hedeflere yönelikti? O kısmı da ayrıca belirsiz. İsrail ordusunun girişi, 8 Aralık 2024'te, İsrail ordusu Golan Tepelerindeki tampon bölgeyi aşarak Suriye topraklarına girdi. Bu, 1973 Yom Kippur Savaşı'ndan bu yana ilk kez gerçekleşti. Başbakan Benjamin Netanyahu, bu hamlenin Suriye ordusunun mevzilerini terk etmesi nedeniyle gerekli olduğunu belirtti ve Suriye birliklerinin mevzilerini terk etmesi, İsrail'in bölgeyi ele geçirmesini gerektirdi dedi. Aynı gün, İsrail ordusu Suriye genelinde kimyasal silah ve füze sahalarını hedef alan hava saldırıları düzenledi. Bu operasyonlar sırasında 100 farklı hedefin vurulduğu bildirildi. Hedefler arasında askeri üsler, hava savunma sistemleri ve silah depoları yer aldı. Netanyahu, Golan Tepelerindeki kontrolü geçici olarak ele geçirdiklerini ifade etti. Bu durum, 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasının fiilen sona erdiği anlamına geliyor. İsrail'in bu tür operasyonlar ya da işgaller sonrası, elde ettiği alanları kendi topraklarına katma eğiliminde olduğu tüm dünyaca biliniyor. Golan Tepeleri, yalnızca askeri bir bölge değil, aynı zamanda su ve enerji kaynakları açısından stratejik bir öneme sahip. İsrail'in bu bölgedeki kontrolünü artırma çabalarının, bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirebileceği öngörülüyor. Bu noktaya kadar anlatılanlar ve duyduklarımız, basında standart olarak yer alan bilgiler. Biden yönetimi, geçmişte İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını önceliklendiren bir yaklaşım sergiledi. Trump yönetiminin de bu çizgiyi devam ettireceği net bilinen bir gerçek. Görünen o ki, İsrail'in genişlemesi ve toprak kazanımı için önü açılıyor. Gelişmelere yakından baktığımız zaman ortaya çıkan tabloda, hiçbir büyük gücün, Suriye halkının bağımsızlığını ve huzurunu önemsemediği görünüyor. Operasyonun başlangıcından itibaren bugüne gelen süreçte, Suriye rejim güçlerinin direniş göstermemesi, daha önce terörist ilan edilen ve başına Amerika tarafından büyük ödül konulan Golani liderliğinde Şam'a çok rahat ilerleyen HTŞ güçlerinin, bir özgürlük savaşı verdiğine şüpheyle bakılıyor.
Konu hakkında geçmiş tecrübeleri ve yakın takipleri dikkate alındığında stratejistler birçok konuda aynı görüşleri dile getiriyor. Birincisi, Libya ve Irak'ta yaşananlar ortadayken, Suriye'de farklı etnik ve dini grupların da varlığı dikkate alındığında, dışarıdan gelen tahrik ve desteklerle ülkenin bir noktada buluşması ve bütünlük göstermesi mümkün değil. Bunun sonucu Suriye'de 3 veya 4 bölümden oluşacak etki alanları oluşması kaçınılmaz. Bu sonuç kaynakların ve imkanların eşit dağılmaması nedeniyle yeni bir iç savaşı tetikleyebilir. Bir başka sorun, Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'ı bahane ederek terör örgütü PKK-YPG ile çalışmaya devam edeceğini açıklaması. Bu terör örgütü öncelikle Türkiye'nin güvenliği için bir sorun oluşturuyor. Ayrıca konuşlandığı bölge, su kaynakları, tarım toprakları ve petrol bölgelerini kapsıyor. Burada amaç, o bölgenin kaynaklarını Suriye'nin güneyinde oluşturulacak bir koridordan İsrail'e ulaştırmak ve oradan hem İsrail'i beslemek hem de Akdeniz üzerinden satışını gerçekleştirmek. Bir diğer önemli konu ise, 61 yıllık Baas rejimi ve 13 yıllık iç savaştan bıkan Suriye halkı artık huzur istiyor. En doğal insanlık hakkı olan bu istek de, onların bundan sonra bir başkasının güdümünde veya baskısı altında yaşamak istemediklerini gösteriyor. Doğal olarak terör devleti ve ülkesi olarak bilinmek istemiyorlar. İç savaş nedeniyle çeşitli ülkelere göç eden Suriyeliler, iç huzurun sağlandığı kendi topraklarında yaşamayı arzuluyor. Bir yandan radikal dincilerden devşirilen toplama güçler, bir yandan genişleme ve büyüme çabasındaki İsrail, çıkarları için ülke ve halklarını kaosa sürüklemekten çekinmeyen süper güçler, Akdeniz hayali için kendine fırsat yaratan Rusya'nın üslerinin varlığı, terörü geçim kaynağı olarak gören ve bundan nemalanan terörist oluşumlar ve yıllarca bunlara karşı en ufak bir müdahalede bulunmayan ve sonunda çareyi kaçmakta bulan acımasız bir diktatör. Suriye'nin önünde çözmesi gereken problemler yumağı, atomu parçalamaktan daha zor görünüyor. Orta Doğu'nun kaderini şekillendiren çıkar çatışmaları, yıllardır huzur ve istikrarı bu topraklardan uzak tuttu. Ancak unutulmamalıdır ki, halklar ne kadar derin acılar yaşarsa yaşasın, barış ve özgürlük için yeniden ayağa kalkmayı bilir. Bugün Suriye'de yaşananlar, sadece bölgesel değil, küresel sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Bu topraklara gerçek huzuru getirmek, yalnızca silahların susmasıyla değil, adaletin, eşitliğin ve kardeşliğin yeşermesiyle mümkün olacaktır. Bu coğrafya, halklarının umutlarını ve geleceğini taşıyacak kadar güçlüdür. Ve o gün geldiğinde tüm dünyaya şunu hatırlatacaktır: barış her şeyden önce insanlığın ortak zaferidir.